Bu arada bir öngörüde daha bulunalım bu sene için. Bir yıl içerisinde 3 farklı öngörüde bulunmuşsunuz ve çıktı. Ve şimdi bu hafta yeni bir şey çıktı. Çay ve su yan yana getiriliyor. Çay ve su birlikte ikram ediliyor. Bu bir entegrasyon. Amerika şu anda bizim dil ucu dediğimiz yerden komşumuz oldu. İtibarla. NATO Middle East olacak. Buraya da bir sürü hava savunma sistemi getirdiler. Babasının ayrına getirmedi bunlar. Bir şeyin hazırlığını yapıyorlar. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanalda konuştuğumuz birçok konu aylar sonra gündem oldu. Kıbrıs dedik oldu, Suriye dedik oldu, İran dedik oldu. Şimdi yeni bir dosya açıyoruz ve birkaç ay sonra yine dönüp bu videoya bakacağız. Eğer o gün geldiğinde bunu ilk gazetede söylemişlerdi demek istiyorsanız şimdi gazeteye abone olun. Çünkü biz sadece haberleri konuşmuyoruz. Haber olmadan önceki gelişmeleri, haritadaki sessiz değişimleri konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bugün aslında haritanın başındayız ama bir de farklı bir sistemimiz var. Seyircilerimize de göstermek isteriz. 3 zarfımız var. Bugüne kadar ki bir yıl oldu yayınlarımıza başlayalı düzenli olarak. Bir yıl içerisinde 3 farklı öngörüde bulunmuşsunuz ve çıktı. Bunları biraz konuşacağız aslında. Bir de yayının sonunda sizden yeni bir öngörü isteyeceğiz. Bu öngörüde aslında daha önce yayınlarımızda çok fazla işaret etmediğimiz ama önümüzdeki 6 ay ya da bir yıl içerisinde çok fazla gündemimizde olacak konular olacak. İzninizle aslında ilk öngörüden başlayarak haritaya da yatırabiliriz. İlk konu aslında sizin sürekli gündeminizde olan Kıbrıs meselesiydi. Bilindiği gibi Kıbrıs'ta hem İsrail'in hem birçok farklı ülkenin hareketliliği var. Bu öngörü nasıl ortaya çıktı? Bugünden baktığımızda bu öngörünün yansımasını haritada nasıl görüyoruz diye başlayabiliriz. Evet. Şimdi bu Kıbrıs'ta yeniden bir masa kuruluyor demiştik. İsrail'in hareketliliğine dikkat. İsrail Kıbrıs'a göz dikti. Daha doğrusu İsrail Kıbrıs'ı bir basamak olarak kullanacak demiştik. Ve o günden bugüne bir sene öncesinden başlarsak hakikaten İsrail Kıbrıs'ı hem bir basamak hem de KKTC'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir hedef olarak ortaya koydu. Onun için dikkat demiştik. Yani neye basamak olarak koydu İsrail? İran'a karşı koydu, Orta Doğu'ya karşı koydu, Doğu Akdeniz'e karşı basamak olarak kullanıyor. Ve bu öngörüden sonra Altıgen İttifakı açıkladı Netanyahu. Bu altıgeni açarsak, çok yayınlarda konuştuk ama yine Evet. sıralarsak. Altıgen İttifakı açıkladı. Bu Altıgen İttifakı'nda ABD ve İsrail sabit bir sürü altıgenler oluşturuyor. Doğu Akdeniz altıgeninde de ABD, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Fransa ve Mısır dedi. Orta Doğu'da da bir altıgen ittifakı oluşturduğunu açıklamıştı. O da Ürdün dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'di. Onun da hedefi İran'dı. Bu altıgen ittifakın hedefi Türkiye görüyoruz. Ve burada da köprü olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kullanıyor. Daha da ötesi. Dedim ki Kıbrıs'ta yeni bir masa kuruluyor. Dikkat edelim dedim. İsrail dedi ki KKTC sadece Rum ve Yunan'ın meselesi değil, benim de meselemdir dedi. Dolayısıyla Rum, Yunan ve İsrail üçlüsü KKTC'yi hedefe koydu ve KKTC'den de Türkiye'yi hedefe koydu. Dahası yeni bir masa kuruluyor demiştim. Aman iki devletli çözümden ödün vermeyelim. Daha ne müzakeresi yapacağız? Devletin tutumu bellidir. Devlet bu politikasını ortaya koymuştur ama bizi müzakereye zorlayacaklar demiştim. Masaya oturtmaya zorlayacaklar demiştik. Hatırlarsanız ve şimdi bu hafta yeni bir şey çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi üzerine vazife olmayan ve yetkisi olmayan bir şekilde bir çözüm planı hazırladığını duyurdu. Medyada yer aldı. Biz bunu Batı medyasından okuyoruz. Bu özel temsilci Kıbrıs özel planı, çözüm planı diye bir plan oluşturmuş. Bu planda Maraş bölgesini, Güzelyurt'u ve bir kısım yerlerin Güney Kıbrıs'a verilmesi, bir federasyon oluşturulması, bunun karşılığında kısmi olarak Kıbrıs Türklerinin tanınması ama işte
dikkat masa kuruluyor demiştik. NATO'nun garantör olması. Türkiye'nin garantörlüğünün çıkartılması. NATO demiştik ki hatırlarsanız Güney Kıbrıs Rum yönetimi NATO'ya girmek istiyor. Türkiye'nin NATO'daki varlığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in NATO'ya girmesini önlüyor. Şimdi bu örtülü olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya girmesi demektir. NATO'nun garantörlüğü altına alınmak başka ne demektir? Gördünüz mü? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya girmek istediğini, NATO üyesi yapılmak istendiğini ama Türkiye'nin engel oldu. Bu planla muazzam bir kılıf uydurulmuş oldu. Dolayısıyla Kıbrıs gündemimizde çok olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir iç karışıklık çıkartılması ve bu plana destek sağlanması için bir takım oradaki Rum, Yunan ve İsrail nifak tohumları canlandırılacaktır diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs'taki iç politikaya ve iç duruma çok dikkat etmek lazımdır. Aslında Kıbrıs öngörünüz tutmuştu. Şimdi bugünden de yeni bir öngörüde bulmuş oluyoruz. Evet, buna devam ediyoruz. İkinci öngörü yine çıkan yayınlarda konuştuğumuz mesele Suriye meselesi. Öyle de gösterelim aslında. Evet. Suriye'deki tüm o dünyada da konuşulan, Türkiye'de de konuşulan mutabakat meselesi, entegrasyon hali. Siz de çok farklı bir açıdan ele almıştınız değerlendirmesi gerekirken ve tüm dünyada aslında bir zafer çığlığıyla yankılanıyordu bu anlaşma. Siz ise tam tersi bir uyarıyla gündeme getirmiştiniz. Bugünden baktığımızda Suriye'deki süreci nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi dedim ki entegrasyon bütünleşme değildir. Onu da bir metaforla izah etmiştik. Şimdi yine bir metaforla hatırlatalım. Dedik ki entegrasyon şu demek. Çay ve su yan yana getiriliyor. Çay ve su birlikte ikram ediliyor. Bu bir entegrasyon. Bütünleşme ise çay ve suyun birbirine karıştırılması demektir. Entegrasyon masalının sonu, hikayesinin sonu SDG'nin özelliğinin tanınması olacak demiştik. Bu bir masaldır. Bunun sonunda SDG, PKK, yani PKK'dır bu. SDG, PKK, KCK'nın özelliğinin tanınması olacaktır demiştik. Ve o noktaya geldik. Hem Mart mutabakatıyla hem 15 Nisan 2026 mutabakatıyla dendi ki biz özerk bölgeyi tanıyoruz. 2 tane özerk bölgesi oldu Türkiye sınırında ve Süleyman Şah Türbesi de türbesinin bulunduğu Karakozak da PKK'nın elinde kaldı. SDG, PKK bütün Tugay yapısını muhafaza edecek. Dedik ki PKK bu karşımıza Suriye ordusu olarak çıkacak dedik. Çıktı. Tugay yapısıyla ama bana hiçbir Arap komutan, Türk komutanı olmayacak. Ben yapımı muhafaza edeceğim ama Suriye ordusu şapkası giyeceğim dedi. Karşımızda şu anda teröristler Suriye ordusu şapkası giymiş vaziyette. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ki şu an Suriye Ahmet'im çok daha gündemde. Özellikle son İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bölgeye dair anlaşmalarda da. Bugünden baktığımızda Suriye'deki bu hamleler karşılığını verecek mi önümüzde acaba? Ya çok önemli bir soru. Mesela Hizbullah'ın Suriye eliyle yok edilmesi konusu var. Suriye'nin düzenli ordusu var mı? Yok. İsrail güneyini tamamen Suriye'nin işgal etmiş vaziyette. Lübnan'ın %25'ini neredeyse almış vaziyette. Buradaki Hizbullah'a da bak biz İran'la anlaşma yaptık, Suriye'ye devir. O zaman Suriye'de Hizbullah'la mücadele edecek olan güç hangi güç? SDG, PKK terörist gücü hangi şapkayla? Suriye ordusu şapkasıyla. Buradaki gelirleri, petrol gelirlerinin %40'ını SDG, PKK alacak. Bakanlıkların yardımcıları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Suriye Milli Savunma Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Genelkurmay 2. Başkanı Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristler oldu. Hiç kimse farkında, hiç kimse konuşmuyor. Suriye'de her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Halbuki yanı başımıza tarihte ilk defa PKK bir yönetim sahibi oldu ya. Ortada büyük bir oyun var. Burası Irak'ın kuzeyiyle Pejak'la bütünleşecek ve Türkiye'nin içerisine sirayet edecekler bunlar. Bu Büyük Kürdistan dedikleri mesele aslında Büyük Siyonistan'dır. Bu bir İsrail projesidir. Halkımızın uyanması lazımdır. Bizim Kürt kökenli vatandaşlarımızın uyanması lazımdır. PKK'nın, KCK'nın, SDG'nin Kürt kökenli vatandaşlarımızla, Müslümanlıkla falan alakası yoktur. Bunlar tamamen İsrail'in ve
Amerika Birleşik Devletleri'nin piyonudur. O nedenle bu projeye çok dikkat etmek lazım demiştik. Bu Suriye'den başlayacak demiştik. Suriye'den başladı. Suriye'den başladı. Ve burası Hizbullah'a karşı da kullanılacak. Gerektiğinde burada Suriye'nin şimdi Şara hükümeti dediğimiz nerede Müslüman var ona karşı da kullanılacak. İsrail'in alan genişletmesi için. İsrail'in alan genişletmesi için sözde Kürt şapkası giymiş ama altında Siyonistlerin olduğu Siyonist destekli bir örgütün yapılanmasından bahsediyoruz. Ahmet Hanım, bir de üçüncü bir öngörünüz ki aslında biraz bu haritaya da denk PEJAK meselesi. Azerbaycan tarafından bir PEJAK meselesi. İran Savaşı'nın tam da başladığı sırada siz Azerbaycan'a uyardınız. Evet. Direkt ki henüz daha oraya bir füze saldırısı da olmamıştı. Yayından bir gün sonra İran tarafından bir füze geldiği görüldü ve de iki tarafta aslında biraz gerilimi de yükseltti. Sonrasında İran özür diledi, Azerbaycan da kabul etti ve biraz da dengelendi ama hem bu öngörünüzden yola çıkarak Azerbaycan'dan da çok fazla izleyicimiz var. Gündemi, İran gündemini bu bölge için nasıl yorumlayabiliriz? Evet, şimdi Azerbaycan çok önemli bir devlettir. Azerbaycan bizim, yani ben şunu söylüyorum Azerbaycan'ın, iki devlet bir millet değil. Aslında Suşa protokolünden sonra biz tek devlet tek millet olduk. Tek ordu olduk. Yani bunu bir kere değiştirmek lazım. Yani biz aslında tek Türk devletiyiz, tek milletiz, tek orduyuz. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir aslında. Bu kadar basit. Onun için Azerbaycan demek biz demek. Türkiye demek Azerbaycan demek. Şimdi orada uyardım. Dedim ki Azerbaycan'ı bu işin içine çekmek isteyecekler. Ve dedim Azerbaycan'a mutlaka bir saldırı yapacaklar dedim. Saldırı yapıldı. Ve bu saldırıyı İran yapmayacak. İran'ın içerisindeki Siyonist ajanlar yapacak dedim. İsrail'in ajanları yapacak. Çünkü İran'da emir komuta zinciri koptu. Kimin ne yaptığı da çok belli değil ve İran'a saldırı olacak. İran'dan Azerbaycan'a saldırı olacak ve bu saldırı nedeniyle Azerbaycan'ın İran'a saldırması tahrik edilecek. Hakikaten de öyle oldu. Bu arada da PEJAK bu bölgelere gelecek ki geldi. Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye sürecini sadece biz kullanıyoruz. Örgüt ve örgütün siyasi uzantıları terörsüz Türkiye demiyor. Bu süreç vasıtasıyla da PKK'nın bütün teröristleri İran'a doğru yöneldiler. Türkiye'den çıktılar. Suriye'de yaptıkları mutabakatla Suriye'den çıktılar. Bu çözüm süreci vasıtasıyla hiçbir baskı üzerinde olmadıkları için hiç yıpranmadan bütün mühimmatları ve personelini, militanlarını, terörist örgüt üyelerini hem Suriye'den çıkardılar mutabakatla hem Türkiye'deki süreçleri yine Türkiye'den çıkardılar ve İran'a getirdiler. İran'da da hangi bölgede daha çok yoğunlaştılar? İran'da Güney Azerbaycan ve Batı Azerbaycan bölgesine getirdiler. Bu bölgeye getirdiler. Şuraya. Türkiye sınırı. Bir yandan da bizim için aslında en önemli. En önemli. Şurayı hani birleştiriyordu ya. İşte burası böylece birleşmiş oluyor. Yani Siyonistan oluyor burası. Şimdi Siyonistan burasını çevriliyor. Şimdi burada Azerbaycan Türk'ü, Güney Azerbaycan ve Batı Azerbaycan Türkleri var. Şimdi burası çok hassas. Bu arada İran'dan sözde saldırı yapılması Azerbaycan'a dikkat edin, aman girmeyin, aman uyanık olun. Türkiye'de uyarsın demiştik. Türkiye'de zaten uyardı Azerbaycan'ı. Aman sen bu işe girme, seni bu işin içine çekmek istiyorlar. Büyük bir oyun var dedi. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev de çok suhuletle, soğukkanlılıkla, devlet adamı niteliğiyle davranarak bunu önce tepki gösterdi. Sonra İran'ın özrünü kabul etti, oyunu gördü ve buraya girip de PEJAK'ın da içeriye girmesine iç karışıklık doğup da İran'ın parçalanıp bölgede büyük bir istikrarsızlık oluşmasının önüne geçti. Bölgeye dair plan ne peki? Yakında da görebileceğimiz belki. Şimdi burada tabii çok ciddi şekilde PEJAK'lıların, PKK'nın bu bölgede nüfusu az olmasına rağmen silahlı güç olması nedeniyle Türk bölgelerine yayılması var. Yani Tebriz'de bile, ki tam bir Türk şehridir, Tebriz'de, Urumiye'de vesairede her yerde bu PEJAK'lılar yayılıyorlar şu anda. Otorite boşluğu var. Ve bu PEJAK'lıların yayılması nedeniyle Türkler de Araplar da rahatsızlar. Ama PEJAK'ların Farsilerle ve Arapların bir kısmıyla Belücilerle, burada da Belücistan var. Burası da PKK vari bir yapıdır. Aynen PKK benzeri bir örgüt kurmuşlardır burada. Bu bölgede bir huzursuzluk çıkartılması, PEJAK'ın burada
PKK'nın yani Türkiye'den getirdiği çözüm süreci vasıtasıyla çözüm süreci var ya, herkes güya Türkiye'yi terk ediyorum. Nereye gidiyorsun? Aslında İran'a gidiyorsun. Burada mutabakat imzalandı. Özerklik elde ettiler. Ve dediler ki Suriyeli olmayan herkes çıksın. Gökte aradıklarını yerde buldular. Bunlar da buradan çıktılar. Hepsi İran'a gittiler. Yani burada bir karışıklık çıkartıp aynı zamanda Farsilerin zaten Siyonistlerin elemanı olduğu da görüldü. İran'da devlete sahip çıkanlar Türklerin kendisi oldu. İranlı Türkler devlete sahip çıktılar. Farsiler, Araplar, Belüciler, Pejaklı Kürtler, bunların hepsi Amerika ve İsrail ne derse onu yaptılar. Ve yapıyorlar. Şimdi burada benim en büyük korkum şu. Zengezur koridoru içinde bir öngörüde bulunmuştuk. Dedik ki Zengezur koridorunda dikkat edelim dedik. Bu koridor Türk dünyası için önemlidir. Ama buna Türk dünyasının içerisine bir çomak sokmak isteyen olabilir dedik. Kontrol altına almak isteyen. Amerika geldi, Zengezur koridorundan toprak aldı. Ki adını bile verdi. Trump koridoru dedi. Ermenistan bölümünün 99 yıllığına kiraladı. Şimdi bunu herkesin bilmesi lazım. Amerika şu anda bizim dil ucu dediğimiz yerden komşumuz oldu. Yani Nahçıvan'dan sonra Amerika var. Azerbaycan'la Nahçıvan arasında Amerika var. Bu arada dedik ki Azerbaycan'ın önemi artacaktır. Çünkü bir orta koridorda kilit ülke olacaktır dedik. Ama Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi rahatsız edici bir takım hamleler yapılacaktır dedik. İran Zengezur koridoruna karşı çıktı şimdi. Bu hafta net bir açıklama yaptı. Ermenistan'a da dikkat. Bu arada bir öngörüde daha bulunalım bu sene için. Gürcistan'a çok dikkat. Gürcistan'da neler olacağını bu sene göreceğiz diye düşünüyorum. Aslında yeni bir not almış olduk. Bir daha dedim yine aslında az önce yeni bir öngörüde bulundunuz ama yayınımızı izleyenler için de bir yeni öngörü isteyeceğiz sizden. Önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl içerisinde çıkacağını düşündüğünüz, haritanın bize söylediği, harita üzerinden aslında çıkarımda bulunabileceğimiz, bir de boş bir not kısmı olan sizin doldurabileceğiniz bir öngörü. Evet. Bu bölgede bu sürdürülen süreç, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, herkes bu süreci destekliyor. Babasının ayrını desteklemiyor. İsrail de destekliyor bu süreci aslında. İsrail engel oluyor. Hikaye. İsrail'in tam istediği gibi bir süreç var. Dolayısıyla Orta Doğu demeyelim ama maalesef işte bir yer bulmamız lazım buraya. Nasıl Türkistan bulduysak. Bu yabancıların Orta Doğu diye tarif ettiği yer, dizayn çalışmaları çok devam edecek. Büyük Orta Doğu projesi aslında eşittir Büyük İsrail projesidir. Bütün buradaki İran savaşı, Suriye'deki değişim, Lübnan'ın işgali, Suriye'nin güneyinin işgali, Irak'ta İsrail'in üs kurması, Irak'ta 1920'den sonra 2 defa İngiltere'nin üs kurması, Amerikan üslerinin çoğalması, İran savaşı, Kenger Körfezi'ne, Basra Körfezi demiyoruz biliyorsunuz, Kenger Körfezi'ne, Amerika'nın iyice yerleşmesi, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir gölge olarak, bir maske olarak kullanıp tamamen Körfez'e yerleşmiş olması, bu büyük İbrahimi anlaşmalar, bunların hepsi Orta Doğu'da dizayn çalışmalarının yapıldığı ve gelecek senede devam edecek olan bir durumdan söz ediyoruz. Neye hazırlanıyor Orta Doğu? Şimdi Orta Doğu'da bir kere şuna dikkat edelim. Irak'a çok dikkat. Çünkü Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, bu Barzani'nin yönettiği, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim daha dün %17 bütçeden pay istedi. Ve buraya Irak Kürdistan'ı deniliyor. Şimdi Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimi diyorlar. Ben Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi diyorum. Peki burada 17 milyon insan yaşadığı söyleniyor. 17 milyon insanın hepsine de Kürt diyorlar. Ya bunun içerisinde milyonlarca, en az 2 milyon Türk var. Süryani var. Arap var. Var. Yezidi var. Ama bunların hepsine Kürt diyor ve Kürtçeden başka bir şey kullanılmasına müsaade etmiyor. Arapçada mecburen merkezi hükümet olduğu için ama Kürtçe. Şimdi Türkiye'de ise hayır Türk diyemezsin diyor. Burada Kürt diyeceksin, Arap diyeceksin, bilmem Ermeni diyeceksin, bilmem ne diyeceksin diyor. Ama buradaki sözde özerk yönetim burada herkes Kürt. Herkes Kürt diyor.
Çünkü biz ulus yapıyız. Türkiye olamaz diyor. İşte burası Irak'ta yeni bir aslında yani Suriye'de bu bölgede bağımsızlık bu kuşak oluşturulacak ya İsrail'e dedik. İsrail barış kuşağı. Bu Suriye'de ve Irak ve İran'ın o İran'ın batısını alabilirlerse umarım almazlar. Orası bir çanak şeklinde Türkiye'yi çevreleyecek ve Türkiye'nin içerisinden de bir parçayı alıp işte Tom Barak'ın söylediği gibi bu süreç 4 parçadaki Kürtleri bir araya getirecek diyor. Aslında Siyonist projesini Kürt lansesiyle yapıyor. Halkımızın uyanık olması lazımdır. Bizim halkımız özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız muhafazakar Müslümandır. Muhafazakar Müslüman, mütedeyyin insanlar İsrail'e alet olmazlar. Onu söyleyelim. O yüzden uyanık olmaları lazım. Bunların derdi ne Kürtlük, ne Türklük, ne başka bir şey. Bunların derdi Siyonistlik, İsraillik, Yahudilik. Şimdi o zaman ne olacak? Orta Doğu'ya bir güvenlik şemsiyesi getirmeye çalışacaklar. Bu projeyi daha korunaklı hale getirmek için. Yani o şemsiyenin altında bu projeyi gerçekleştirmek ve dış müdahaleleri önlemek. Yani dış müdahale, yani mesela Türkiye buna müdahale etmesin. Başkası da müdahale etmesin. Burası tamamen bu şemsiye. NATO bir Middle East bölümü açacak. Ya da şemsiyesi açacak. Ya da açılımı yapacak. NATO Orta Doğu. Pratikte nasıl bir yansıması olacak bunun? Bu o zaman diyecek ki aynen Kıbrıs meselesinde olduğu gibi. Burasını biz NATO güvenlik şemsiyesi altına alıyoruz. NATO üyesi yapmıyoruz ama bunları. NATO güvenlik şemsiyesi için alıyoruz. Buna da NATO Middle East diyoruz. NATO Orta Doğu diyoruz gibi bir şey söyleyeceklerdir. Bu zirvede en önemli konu bence Türkiye'nin güneyindeki ve doğusundaki gelişmelerin NATO şemsiyesi altına alınması olacaktır. Bu NATO şemsiyesi altına alınmak demek bu Türkiye için çok tehlikeli bir durumdur. Türkiye elbette hani bu NATO'da da aktiftir ama bu bölgede NATO şemsiyesi içerisine alıyorum dedikten sonra Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, İran'da ne gelişme olursa olsun NATO'nun müdahalesi Türkiye kullanılarak yapılmak durumunda kalır. Türkiye son aylarda İran hava savunma sistemleri de NATO destekli. Aynen öyle. Aynen. Buraya da bir sürü hava savunma sistemi getirdiler. Babasının ayrına getirmedi bunlar. Bir şeyin hazırlığını yapıyorlar. Hatırlarsanız. Yunanistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdi. Bir şeyin hazırlıklarını yapıyorlar. NATO şemsiyesi altına alındığında kullanılacak tek eleman vardır bölgede. Türkiye. Çünkü Türkiye'den başka NATO üyesi yoktur. Türkiye'dir. En son NATO üyesi burada Türkiye'dir. Türkiye'den başka kimse yoksa Türkiye bunlara müdahale için, buralara müdahale için kullanılırsa Türkiye'nin komşularıyla ilişkisi ne olur? Yönetimler değişse de oradaki halklarla ilişkisi ne olur? Yani yönetimler İsrail'e müzahir, Amerika'ya müzahir, dolayısıyla NATO'ya müzahir bir yapı olduğunda sorun yok mu diyeceğiz? Halklar ne olacak? Halklar bunu unutacak mı tarih boyunca? Onun için Türkiye'yi bir bıçak sırtına getiriyorlar. Bakın bu oyun biraz önce de söyledik. Kıbrıs'ın da NATO şemsiyesi altına alınması. Bunlar çok önemli. Orta Doğu'nun da NATO şemsiyesinin alınması demek Türkiye'nin elinin kolunun bağlanması demektir. Türkiye'nin aynı zamanda ateşe atılması demektir komşularıyla. Peki Ahmet Bey, bir de boş kısma, bir de o öngörüyü cümleye dökersek. Evet. Bugünden not düşmüş olalım 28 Haziran 2026 itibariyle. NATO Middle East olacak. Türkiye sıçrama tahtası yapılacak. Kıbrıs NATO şemsiyesine alınmaya çalışılacak. Tıpkı harita gibi bunu da imzalı bir şekilde izleyicilerimize gönderiyor oluruz. Teşekkürler. Evet. Değerli Çok teşekkür katkılarınız için. ederim. Sağ olun.